Dur. Sadece bir saniye. Dur. Şu an nerede olursan ol, omuzlarındaki o görünmez zırhı usulca çıkar ve sadece bu sesi duy. Çünkü bu kelimeler, rüzgarın savurduğu sıradan bir tesadüf değil. Hayır, bu tam da bugün, tam da bu anda senin o yorgun ruhuna özel olarak gönderildi. Herkesin konuştuğu ama kimsenin birbirini duymadığı bu dünyada sesinin yankısız kalmasından yoruldun, değil mi? En yakınlarına içini dökmek istedin ama bir şey seni hep durdurdu. Söylesem ne değişecek ki deyip içindeki o koca çığlığı suskunlukla örtmekten tükendin. O göğsündeki ağır sızıyı, o tarif edilemez düğümlenmeyi biliyorum. Yıllarca kendini birilerine doğru anlatmak için çırpındın. Sadece görülmek, sadece anlaşılmak istedin. Ama sen kollarını açtıkça görünmez duvarlara çarptın. Ne kadar çok çabaladıysan o kadar çok yanlış anlaşıldın. Ve bir gün yoruldun. Artık açıklamıyorsun. Artık o yorucu bekleyiş hissini bile bırakmak üzeresin. Ama şimdi sana çok derin bir sır vereceğim. Lütfen kalbinin kapılarını arala ve dinle. Allah seni o köşe başında unutmadı. Hayır, O seni o yorucu ispat çabalarından, o sağır kalabalıklardan usulca ve merhametle kopardı. Neden mi? Çünkü senin o güzel ruhunu yalnızca kendisine muhtaç kılmak istedi. Bu dünyevi yalnızlık bir ceza değildi. Bu özel bir davetti. Şimdi o incinmiş kalp aynanı usulca kendine çevir ve Abdülkadir Geylani'nin o sarsıcı hakikatini dinle. Seni en çok yaralayan, sana haksızlık eden o insanı düşün. Geylani der ki, o kişi sadece bir aynaydı. Sana acı verenler aslında senin ruhundaki o kapanmamış yaraları gösteren birer pusulaydı. Tıpkı bir hekimin sızlayan yaraya parmak basması gibi kendi değerini hatırlaman için o yaraya dokundular. O yüzden artık onlara kendini anlatmayı bırak. Seni eksik hissettiren o insanlara asla cevap verme. Çünkü sen o savunma kalkanını indirdiğinde ilahi adalet terazisinde Allah senin hükmünü çoktan vermiştir. Sen sustuğunda, haklı çıkma telaşını usulca yere bıraktığında senin avukatlığını bizzat melekler yapar. Senin tek yapman gereken o derin sessizliğin içinde Allah'ın senin için hazırladığı o kün feyekün sırrını, o devasa nasip kapısını sabır ve sarsılmaz bir güvenle beklemektir. Çünkü o nasip şu an senin için yola çıktı. Dur. Şimdi o yorgun zihnini biraz daha geçmişin gölgelerinden çek. Geceleri yatağına girdiğinde o zifiri karanlıkta gökyüzüne bakıp neden dualarım kapılardan dönüyor diye sessizce ağladığın o anları düşün. Belki de içinden ben çok hatalıyım, çok eksiğim, Allah benim o kırık dökük dualarımı neden kabul etsin ki dedin. Omuzlarını çökerten o devasa suçluluk duygusunu biliyorum. Ama şimdi o kadim bilgelerin asırlardır sakladığı o sarsıcı sırrı kalbinle duy. İbni Arabi, o karanlık gecelerde dua edemeyecek kadar yorgun düşenler için muazzam bir hakikat fısıldar. Vaktiyle hayatın bütün kapıları yüzüne kapanmış, umudu tamamen tükenmiş bir adam vardı. Öyle bir geceye gelmişti ki, ellerini gökyüzüne açtı ama tek bir kelime bile edemedi. Sadece yutkundu, sadece gözlerinden o sıcak yaşlar süzüldü. Ya Rabbi dedi, konuşamıyorum, kelime bulamıyorum ama işte buradayım, hepsi bu.
İbni Arabi der ki, o gece o sessiz adamın kalp aynasına ilahi bir fısıltı indi. Sen bana layık olmak zorunda değilsin. Ben sana merhamet etmeyi seçtim. Senin o süslü kelimelerin değil, o sessiz gözyaşların yetti. Duaların değil, buradayım demen yetti. İşte senin o kimsenin görmediği köşelerde döktüğün gözyaşların 7 kat göğü çoktan geçti. Sen sanıyorsun ki kelimeleri doğru seçemediğin için duaların duyulmuyor. Oysa Allah senin o dudaklarından çıkmayan, kelimeye dökülemeyen o sessiz yakarışlarını bir bir avuçladı. O yüzden artık o ben eksiğim, ben layık değilim vesvesesini usulca yere bırak. Utanarak gelen, boynu bükük gelen Allah'ın en sevdiği kuldur. Bu gece o ilahi mecliste senin ismin şefkatle anılıyor. Senin o uzun ve çileli bekleyiş yılların asla boşa gitmedi. Senin o dökülen her damla gözyaşın, göğsünü ferahlatacak olan o muazzam inşirah rüzgarının habercisidir. Şimdi, omuzlarında taşıdığın o devasa dünyayı usulca yere bırakmanın vakti geldi. Yıllarca ben yapmazsam olmaz dedin. Ben tutmazsam her şey yıkılır sandın. Oysa tutundukça ellerin kanadı. Savaştıkça ruhun yoruldu. İbni Arabi'nin o muazzam sırrını şimdi o yorgun kalp aynana fısıldıyorum. Bir damla okyanusa kavuşmak için önce damla olmaktan vazgeçmelidir. Dur ve bunu hisset. Sen kendi küçük aklınla o devasa dertleri çözmeye çalışan o çaresiz damlasın. Ama sen direnmeyi bıraktığında, "Ya Rabbi, ben elimden geleni yaptım, gerisi senin hükmündür" dediğinde, işte o an sen aradan çekilirsin ve okyanusun ta kendisi olan Allah, o muazzam kudretiyle devreye girer. Senin o aşılmaz sandığın dağlar, geçilmez sandığın denizler, o bir nefesle yol olur. Hatırla, Hz. Musa'nın önünde deniz, arkasında Firavun'un ordusu varken, çıkış yok diyenlere ne demişti? Hayır, Rabbim benimle. Senin de önündeki o çözümsüzlük denizi şu an tam ortadan yarılmak üzere. Yeter ki sen direksiyonu o sonsuz şefkat sahibine devret. O yorucu bekleyiş artık bitiyor. Çünkü sabırla dokunan o ilahi tevafuk senin için çoktan hazırlandı. Şimdi gözlerini usulca kapat. Derin bir nefes al ve o göğsündeki ağırlığın usulca uçup gittiğini hisset. Ellerini o sonsuz merhamet sahibine doğru aç ve bütün hücrelerinle şu duaya eşlik et. Ya Rabbi, ben çok yoruldum. Kendi gücümün sınırına geldim. Her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan, yara almaktan tükendim. Şimdi omuzlarımdaki bu ağır yükü tamamen sana devrediyorum. Sen benim tek sığınağımsın. İçimdeki o dinmeyen fırtınaları artık sen dindir. Bana o ferahlatıcı inşirah rüzgarını gönder. Beni benim çaresizliğime bırakma. Kendi kudret elinle o kapalı kapıları usulca arala. Benim kendi küçük aklımla istediklerimi değil, senin sonsuz hikmetinle benim için seçtiğin o muazzam nasip ne ise onu kalbime razı eyle. Amin. Hissediyor musun? Göğsündeki o sıkışma usulca dağılıyor. O his Allah'ın sana buradayım demesidir. Bil ki bu yolda yalnız değilsin. Eğer bu ilahi teslimiyeti kalbinde hissettiysen, ekranda beliren o nurlu videoya tıkla. Maneviyatın Sesi ailemize usulca katıl ve yorumlara gelip "İmkansızları sana bıraktım Rabbim" yazarak bu sırrı mühürle.
o muazzam tevafuk seni bulana dek Allah'a emanet ol.